Öncelikle kas gelişimini kısaca ele alalım ve sonrasında da yüzmenin etkisini belirtelim. Bir sporcunun boy, kilo, yaş, cinsiyetine ve her şeyden önemlisi hedefine göre program belirlenmesi gerekmektedir. Şayet hedef kas geliştirmek ise antrenman şiddetinin arttırılması kaçınılmazdır. Yani adale içine kan pompalanması esastır. Bu aşamada yüzme sporunu tercih ederseniz amacınıza ulaşmanız fitness çalışmalarına oranla nispeten zordur. Zira kas geliştirmede yüzme disiplini amaç değil, daha ziyade süreci destekleyen bir araçtır. Yani yardımcıdır. Demin de belirttiğim gibi ağırlık çalışması sonucu artan kan basıncı sayesinde kas içine kan pompalanmasıyla kaslar geçici olarak dolu hale gelir. Aslında bu süreç bir yok oluş ve onarım döngüsünden ibarettir. Bu döngünün ilk adımında zorlanan kas içinde yıkım gerçekleşir. Sonraki adım ise onarım, tamirat sürecidir. İlk adımda kas hücrelerinde meydana gelen hasarı onarabilmek için kaslar bir takım biyolojik maddelere gereksinim duyar. Biz buna gıda diyoruz. Gerekli onarımın sağlanabilmesi için proteinli gıdalar tüketilmesi gerekmektedir. Proteinler onarım için gerekli amino asitleri içerir. Kasları zorladık, sonrasında da gerekli gıdayı aldık. Peki şimdi ne olacak ve nasıl olacak? Aslında kas gelişiminin gerçekleştiği evre uyku evresidir. Bu evrede metabolizmamız yavaşlar, hormon seviyeleri en yüksek seviyeye ulaşır. Bu da vücudumuzda oluşturduğumuz hasarın onarımı için gerekli sürecin başladığı evredir. Yani gerek kas gelişimi olsun, gerekse de fiziksel büyüme olayı uykudayken gerçekleşir. Özetlememiz gerekirse kas gelişimi için çalışma, beslenme, dinlenme döngüsünden herhangi birini ihmal ettiğinizde maalesef belirlediğiniz hedefe ulaşamazsınız. Gelişmiş kasları olan heykel gibi fit bir vücuda sahip olanların bu seviyeye bisküvi yiyerek gelmediklerini kabul etmek ve emeklerine saygı duymak gerekir. Daha fazla detaya inip kafa karıştırmadan konu başlığımıza uygun cevap vermeye çalışalım. Yüzme, görece olarak az da olsa kas büyümesi yapar ancak vücut geliştirme sporu kadar kas yapmaz. Kasın mevcut tonusunu yani hacmini korur. Kası büyütmek için vücudun kendi ağırlığından daha fazla bir ağırlık ile çalışması gerekir. Oysa yüzme ise sadece suyun direncine karşı yapılan bir egzersizdir. Bu nedenle kasın kütlesinde artma olmaz. Makale içinde de bahsettiğimiz gibi kas büyütmek için ağırlık çalışılması gerekir. Yüzme çok iyi bir definasyon aracıdır. Yani kası şekillendirir. Bu nedenle vücut geliştirme sporcuları kaslarını daha şekilli, daha esnek ve daha estetik hale getirmek için yüzme yaparlar. Yüzme sayesinde vücut yağları eridikçe kaslar daha da ortaya çıkar. Kas grupları arasındaki ayrımlar daha belirginleşir. Daha orantılı ve şekilli bir vücut elde edilmiş olunur. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.